5 yıldır saç dökülmesiyle uğraşıyorum. Saçlarımı bu hale getirdim. Pek çok şey denedim, pek çok araştırma yaptım. Biberiye yağı çok fazla dolanıyor ortalıkta, bana da çok fazla soruluyor. Buna cevap vermek istiyorum. Bir işe yaradı mı, ben kullandım mı? Arkadaşlar, biberiye yağı ile ilgili bir tane araştırma var. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izlerseniz sonunda çok önemli bir şey söyleyeceğim. Saç dökülmeniz varsa bence işinizi fazlasıyla görecek bir şey. Biberiye yağı ile ilgili bir tane araştırma var. O da 2015 yılında İran'da yapılmış bir araştırma. Araştırmada %2'lik minoksil ile karşılaştırılmış biberiye yağı. %2'lik minoksil pek kullanılmayan bir minoksil formu. Normalde herkes %5 kullanılır. %2 pek tercih edilmez. Pek etkili de değildir. Ama biberiye yağını %2'lik minoksil ile karşılaştırılmış. Araştırmanın sonucunda da minoksil ile arasında bir fark görülmemiş. Yani %2'lik minoksil kadar etkili gibi bir sonuca varılmış. Ama araştırmada %2'lik minoksil de aslında bir işe yaramamış. Yani biberiye yağı minoksil kadar etkili, evet. Ama araştırmada minoksil de bir işe yaramamış. Yani %6 saç artışı yaptığı yazıyor herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Minoksil normalde %5'lik formu %30'luk, %36'lık, bazılarında %40'lık saç artışı yapıyor. O araştırmada %2'lik minoksil sadece %6'lık bir saç artışı yapmış. Yani aslında minoksil de bir etkisi olmamış. Biberi yağını herhalde biraz daha iyi göstermek, daha iyi pazarlamak için %2'lik minoksil ile karşılaştırılmış. Bu sonuca göre bile aslında pek etkili olmadığı söylenebilir. Ama sonuçtan ziyade araştırmanın saati konusunda da birçok soru işareti var. Birincisi 100 kişiyle yapılmış sadece. İkincisi plasebo grubu yok. Araştırma tamamen kör bir araştırma. Yani bir kontrol grubu yok karşılaştırabileceğiniz. Bunun dışında bu araştırmayı sırf fon almak için, sırf terfi almak için yapılmış sahte bir araştırma olarak gören de birçok bilim insanı var. Yani masa başında hiç denek menek yok. Tamamen doldurarak, bir şeyler yazarak yapılmış bir araştırma olarak görünüyor. Çünkü bu araştırmayı yapanlar çok fazla bilimsel araştırma yayınlamış ve 13-14 tane, 15 tane bilimsel makalelerini geri çekmek zorunda kalmışlar. Bunlar da araştırmanın aslında pek de sağlıklı olmadığını gösteriyor. Başka da bir araştırma yok biberiye yağı ile ilgili. Başka araştırmalar sadece biberiye yağı değil, belli yağ karışımları ile ilgili araştırma var. Ama sadece biberiye yağı ile ilgili araştırma yok. Ben biberiye yağı kullandım mı? Ben biberiye yağı kullanmadım. Ee, Gerçek hayatta da biberiye yağı kullanan birçok kişi gördüm. Hatta biberiye suyu kullanan bile gördüm. Yani suyunu konuşmaya gerek yok zaten. Biberiye yağı kullanıp kellikten kurtulan kimseyi görmedim. Instagram'da falan değil. Gerçek hayattan bahsediyorum. Instagram'da zaten herkes eline bir serum alıp bununla kurtuldum falan diyor. Ama gerçek hayatta biberiye yağıyla kellikten kurtulan kimse yok. Peki bir zararı var mı biberiye yağının? Bence çok ciddi bir zararı var. Zararı da şu: erkek tipi saç dökülmesi ilerleyen bir şey, hızlı ilerleyen bir şey. Ve zamanında gerçek tedavi yapılmazsa sıkarlaşan doku, sıkarlaşan folikül tekrardan eski haline dönmüyor. Yani siz biberiye yağı sürdüğünüz zaman belki ya bir zararı olmaz, süreyim diyorsunuz. Ama aslında zaman kaybediyorsunuz. Zaman kaybedince de sizin dökülen saçlarınızın geri gelme ihtimali gitgide azalıyor. O yüzden bence biberiye yağını yine istiyorsanız haftada bir iki deneyin, aklınızda kalmasın, ama çok fazla umut bağlamayın ve zaman kaybetmeyin biberiye yağı ile ilgili. Söyleyeceğim önemli şey arkadaşlar, bu videoya yorum yapan, kanala abone olan, videoyu yorumlarına yazacağınızı veya siz yaptığınız şeyleri yazarsanız bana, ben neler doğru, neler yanlış, neyi yaparsanız iyi olur, neyi yaparsanız kötü olur, neyi yaparsanız çok etkili olur, bunları yazarım. Yani bence şanslısınız. Videoyu beğenin, abone olun, yorum yapın. Bana Instagram'dan mesaj atın. Siz neleri yapıyorsunuz?